Evet, başlıyoruz sanırım. Herkese merhaba. Dünyanın dört bir yanındayız. Yaşamanın ve çalışmanın farklı şekillere büründüğü bir dönemde bizler de aslında elimizden gelenin en iyisini yapmaya, düşünmeye ve üretmeye çalışıyoruz. Bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz Tilya sandalye oturumları ile amacımız aslında hem tasarıma dair konuşurken hem de bir yandan gelişen ve değişen dünyaya bakış açımızı genişletmek ve bir paylaşım ortamı oluşturmak. Tilya Mobilya 1963 yılından beri aslında hayatımızda. O zamandan bu yana mobilya üreten, belki bugüne değin bulunduğumuz farklı mekanlarda ürünleriyle karşılaştığımız bir marka. Ve Tilya 2003 senesinden bu yana İstanbul Beylikdüzü'ndeki yeni fabrikasında faaliyetlerini sürdürmekte. Bugün Tilya'nın sandalye oturumlarının ilkinde endüstri ürünleri tasarımcısı Kunter Şekercioğlu ile birlikteyiz. Ve bu aslında öyle güzel bir başlangıç ki sevgili Kunter Şekercioğlu'nun Tilya için tasarladığı Shelfie tasarımının da bir tanıtım buluşması. Bu vesileyle ben Londra'dan konuğumuz sevgili Kunter Bey de İstanbul'un Tilya'nın Beylikdüzü İstanbul'daki fabrikasından dijital lansmanda buluşuyoruz. Kunter Bey hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhaba. Merhabalar. Sohbetimize geçmeden önce ben kısaca aslında bu buluşmanın akışını paylaşmak isterim. Çünkü Shelfie'nin yolculuğunu sizin aslında tasarımcının gözünden dinleyeceğiz bugün. Devamında da soru cevap seansımız olacak. Bunun için eğer merak ettiklerinizi akış sırasında YouTube'daki chat alanına yazarsanız bizler de sohbetimizin sonunda bunlara değinmeye çalışacağız vaktimiz yettiğince. Şimdi Kunter Bey tekrar hoş geldiniz. Sizi aslında ben kişisel olarak farklı alanlardaki çalışmalarınızdan, işte çok farklı aslında ödüllere değer görülen ve hayatımızın belki de çok içindeki tasarımlarınızla takip etme ve tanıma şansım oldu. Tilya vesilesiyle ama yakın zamanda sizinle dijital olsa da yüz yüze tanışma, sohbet etme şansı yakaladım. Ve çok yeni tanışmamıza rağmen bu anlamda beni sizinle ilgili en çok etkileyen hem hayata aslında hem de işinize duyduğunuz heyecan oldu diyebilirim. Ve belki de tüm işlerin arkasından gelen bu başarı, bu heyecanın getirdiğini görebiliyorum. Bu yüzden biraz hem bize bu heyecanınızdan hem de biraz kendinizden bahseder misiniz? Teşekkür ederim güzel sözler için Nurgül. Herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Vakit ayırdınız, aramıza katıldınız. Çok teşekkür ederim. Kunter Şekercioğlu ben. Endüstriyel tasarımcıyım. Kilitaşı tasarımın ortağı ve tasarım direktörüyüm. Aralarında medikal, kişisel hijyen ve ev bakım ürünleri, mobilya, elektrikli ev aletleri, elektronik gibi birçok sektöründe olduğu birçok firmaya uzun süredir endüstriyel tasarım hizmetleri veriyoruz. Sadece endüstriyel tasarım hizmeti değil, bütün bu çalıştığımız aşamaların, projelerin tasarım süreç yönetimiyle ilgili ve firmanın genel tasarım stratejisiyle ilgili danışmanlık hizmetleri de verdiğimiz dönem dönem hizmetlerimiz oluyor. Haliyle 25 senelik bir şirketiz ve dolma kalemden elektrikli barbeküye, ameliyathane masasından bir koltuk ailesine çok geniş bir perspektifte bir ürün portföyümüz oluştu ve her senede eklenmeye devam ediyor. Ve her yeni iş aslında yeni bir yapboz gibi süreçler, onlardan da değineceğiz tahmin ediyorum. Her projenin süreci başka, dolayısıyla veriler başka ve her seferinde yeni bir yapboz ve o yeni yolculuk heyecanı her seferinde sil baştan yaşanıyor. O söylediğin heyecanın sebebi o zaten bence. Bence çok güzel onu hissedebilmek ve aslında hani onun arkasında bir ekibin olduğunu bilmek çok önemli. Hani bu müşteriden tutun sizin birlikte çalıştığınız tasarım ekibine değin bir ekip var Tabii. aslında her şeyin arkasında. Buradan Tabii. aslında Tilya ile olan birlikteliğe gelmek istiyorum. Özür dilerim. Çok pardon. Özür dilerim. Ekip Hı çok doğru bir şey bahsettin. Hem kilit taşındaki benim ekibim, hı. tasarımcı ekibimiz, yaratıcı ekip hem de her süreçte bir birliktelikler değişiyor. Her müşterimizin, işverenimizin ekipleri başka. Dolayısıyla başka bir dinamikliğe gelecek bir ekip birlikteliğine dönüyor. O da o heyecanı arttıran bir faktör. Bir de
bir profesyonel kariyerimle ilgili bahsetmek istediğim bir şey daha var. Bir taraftan da bir 15-16 senedir yarı zamanlı öğretim üyeliği görevimi devam ettiriyorum. Son 6-7 senedir Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak görev alıyorum. Bunu da özellikle altını çiziyorum. Söylememin sebebi ticari, profesyonel hayatın dışında. Mesleği sevmekten ve heyecandan bahsettiğin için Evet, aklıma evet. geldi aslında. İdeal ortamında, lisedeki, fizikteki normal şartlar altında denir ya, atmosfer basıncı yoktur, projeye dahil olmaz Evet. formülleri gibi. NŞA. Okul ideal ortamdır ve NŞA altında, orada daha ideal ortamında genç Doğru. arkadaşlarla başka projeleri detaylandırmak, çalışmak, o süreçlere dahil olmak da o motivasyonu arttıran bir şey benim için. Onu da bahsetmek isterim. Evet, yo bence aslında hani o ekibin nerede olduğu ve kiminle o işi yaptığınız çok kıymetli her seferinde. O heyecanı belki de ayakta tutan o. Buradan aslında Tilya'ya gelip sizin yollarınız nasıl kesişti, ne zaman başladı bu yolculuk? Belki onu biraz öğrenebiliriz. Tilya ile 3 sene evvel, 2018 yılında yollarımız kesişti. Tilya aslında tasarım odaklı bir firma ama bir vadede tasarımı daha merkezine taşıma vizyonuyla beraber, o kararlarıyla beraber yollarımız kesişti. E, Tilya aslında neyi neden yaptığını çok doğru sorgulayan, çok iyi analiz eden ve verileri çok iyi toplayan bir firma. Her tasarım işvereni böyle olmayabiliyor, iç yapılarından sebep, dinamiklerinden sebep. E, Ya da iyi bir tasarımcı iyi bir tasarım işvereniyle doğru bir işbirliğine, doğru bir output'a, doğru bir tasarıma çıkması garanti bir birliktelik olmayabilir. Sürecin çok doğru yönetilmesi gerekir. Bizim de zaten ilk adını koyduğumuz şey, ilk çalışmalarımız buna yönelik oldu. Tamam, çalışıyoruz ama hedefler nedir? Hı. Stratejileriniz ne? Orta vadede, yakın vadede, uzun vadede neler planlıyorsunuz? Hangi aşamayla nereleri faaliyete geçireceğiz? Hangi projeleri çalışacağız? Bununla ilgili çok ciddi bir analiz süreci Hı. geçirdik aslında. Sıkı bir mesai geçti. Ve Tilya bu analizi çok doğru yapıyor. Bunun bir göstergesi de beni şaşırttı çünkü her işverende bu farkındalık olmuyor. Sektörün de farkı var bir taraftan tabii, kendi dinamiklerinin. Hı. Hı. Tilya artık bir aileden gördüğü, onların da böyle gördüğü uluslararası distribütörlere sahip ve Hı. herhangi bir yeni proje yatırımıyla ilgili bu distribütörlerin görüşüne değer veriyor. Hatta tasarımcısının o distribütörlere sunum yapmasını ve tanışmasını ve o verileri oradan da analiz etmesine fırsat veriyor. Biz de aslında böyle bir sürece girdik. Hı. Sonuçta 3 senedir beraber çalışıyoruz. Aslında başka projelerle ilgili bu süreçler devam ediyor. Hı. Hı. Ee, Kabaca böyle söyleyebilirim. Bence çok kıymetli. Yani hani tasarım iletişimini de konuşuruz ya, iletişim çok Hı kıymetlidir diye, ama bir yandan da bu işte distribütörlerden gelen belki geri bildirimler, size gelen yorumlar, farklı kültürlerin hani geri bildirimleri çok kıymetli. Tabii, Bana Hı, tabii. Özellikle o farklı distribütörlerden veri toplanmasını önemseme hı, durumu aslında şaşırtıcı değil başarıyla ilgili. evet, O evet. sayede farklı pazarlarda beğeni gören, kabul gören ürünlere sahip olmuş durumda Tilya. Yoksa boşuna değil, 5 kıtada 60'tan fazla ülkede ihracat yapmak ve başarının sebeplerini burada görüyorum. O çok önemli bir etken. Doğru, doğru. Yani bu hassasiyette olmak çok önemli. Bence aslında günde niye Tilya yolculuğunun bu ürünlerinden biri Shell'i konuşacağız. Bu belki de bu sürecin bir meyvesi diyebiliriz. Yani meyvelerinden bir tanesi. Hı. Shell ailesinden Shell P için aslında bir aradayız. Biraz ona geçmek istiyorum. Açıkçası kişisel olarak Shell P'yi ilk gördüğümde hissiyatım hafifliği, işte belki biraz rahatlığı, renk seçenekleri böyle bana yaz ve bahar havası seçmeyi hissettirdi. Böyle evet, bahar geliyor. Ama sadece şunu da fark edebiliyorum. Yani bu his aslında sadece çıkan ürünün niceliğiyle ilgili değil. İşte bir sürü şey konuşuyoruz arkasındaki ve bir yandan da aslında tasarımın kararlarıyla da ilişkili olduğunu düşünüyorum.
Bunu sağlayan tasarım kararları nelerdi? Belki siz nasıl bir koltuk Shelpie sizin gözünüzden? Ee, Shelpie ile direkt başlamayalım. Shell ailesiyle başlayalım. Onun da üyesi olduğu diğer ürünleri daha genelden başlamam gerekir aslında. Hı hı. Ee, Çünkü hemen zihnimde şeye gidiyor. Hani buraya neden geldik tespitlerine götürüyor zihnim beni. Shell ailesi çok geniş bir aile. Çünkü bir, bir, bir enjeksiyon kabuktan oluşuyor. Ama çok farklı ayak seçenekleriyle, çok farklı kullanım alanlarına, farklı senaryolara hitap eden bir çeşitlilik söz konusu aile içinde. Farklı ahşap ayaklardan oluşan indoor versiyonları, iç mekan versiyonları var. Ya da farklı metal ayaklardan oluşan ofis yaşamına uygun, daha ağırbaşlı versiyonlar var. Ya da bu oturduğum bugünün gündemi olan Shelpie var. İki parçası da ayağı da plastik olan dış mekan uyumlu versiyonda var. Ama bununla da bitmiyor. O çeşitliliği gene baştaki analizlerimizden ve topladığımız verilerden sebep daha da arttırmak istedik. Çünkü tam da gündemindeydi biz bunu çalışırken. Yaklaşık bir seneden daha fazla bir emek var bu ailede. Ee, Pandemi koşullarının getirdiği yeni normale de hitap etme öngörümüz oldu. Bu sebeple de tekerlekli tekerleksiz kendi ekseni etrafında dönen Hı. aslında o siyah ve fileli yönetici koltuğu ofislerimizde bıraktığımız ama onu eve getirdiğiniz noktada evdeki salonunuzdaki çalışma köşesinde bir böyle yerini bir yadırgayan bir durum söz Evet. konusu ofis hayatındaki, eski hayatımızdaki çalışma koltukları. Biraz oraya alternatif yaratmak için de çeşitlendirmede onları da katmak istedik. Ee, Aileden bahsetmişken peki bu aileyi böyle bir arada tutan şey nedir? Belki onu böyle kısaca araya girebilirim. Nasıl bir aile bu belki çok kısa ondan da. Shelpie'ye derinlemesine girmeden. işte bu aile çok değişik. Kuzenler var içinde. Yani akrabalıkları görüyorsunuz. Birebir aynı değiller. Hani evet aynı klandanlar, aynı soydanlar. Ama o kadar farklı kullanım senaryolarına hitap eden bir çeşitlilik var ki işte bir ofiste bir bekleme koltuğunda da karşınıza çıkacak şer. Otelde havuz başında da karşınıza çıkacak şer. Ya da bir arkadaşınıza yemeğe gittiğiniz zaman yemek masasında da çıkacak ahşap ayaklı indoor versiyonuyla şer. Bu anlamda çok geniş bir segmente hitap eden ürün çeşitliliğine sahip. En kısa. Shell P de bunların arasında çok sağlam, dayanıklı bir outdoor, dış mekan uyumlu versiyonu. Olmazsa olmaz ana işimiz En kısa zaten. sürede karşıma çıkmasını diliyorum diyeyim. Öyle şey yapalım. Peki aslında biz yani nihai kullanıcı deriz ya hep hani biz bunu görüyoruz. Çok güzel hani işte işlevsel fonksiyonları tam yerinde rahat bir koltuktan bahsediyoruz. Ama hani biraz arka tarafa gidelim istiyorum. O görünmeyen bir süreç var arkada. Sizin o çalıştığınız bütün o araştırmanın ihtiyaçlarının o yolculuğu belki bir eskizle başlayan. Biraz böyle o Shelpie'nin üretim süreci yolculuğunu açalım mı? Açalım. İzninle önce genel olarak tasarım sürecinden bahsetmek isterim. Tabii. Shell'in sürecine Hı, girmeden evvel küçük bir bilgilendirme anlamında. çok güzel En olur. azından bizim kilit taşı olarak Hı hı. müşterilerimizle nasıl süreçler yaşıyoruzu biraz da açmak anlamında olabilir. Tabii ki tasarım eskizle başlamıyoruz. Eskiz bir noktada yaratıcı süreç neyi ne sebeple neden yapacağızlara karar verdikten sonra belli bir araştırma aşamalarından sonra kreatif süreç başlıyor aslında. Öncelikle tarifnamenin çok doğru netleştirilmesi, bütün oyun alanları, bütün bu bahsettiğim e, ülke içinde ya da ihracat pazarlarındaki verilerin toplanması, distribütörlerden ya da yurt içindeki bayilerden, genel trend analizlerinin yapılması, benchmarking, pazardaki rakip ürünlerin araştırılması ve hedeflediğimiz, ihtiyacını hissettiğimiz, öngördüğümüz bu tasarım tarifnamesindeki ana ürün grubunun bu araştırmada nereye konumlanıyoryu aslında görsel olarak netleştirdikten sonra kreatif süreç başlıyor. O Hı. zaman tasarımcı kalem oynatmaya başlıyor. Doğru süreç bu. Ee, on, Ondan sonraki süreç aslında
Shell'in sürecini de anlatayım ama burada değinmek istediğim başka bir şey var. Şimdi tetiklendim bunları düşündükçe, dillendirdikçe. Bu da aslında biraz mesleki disiplinin biraz farkı gibi. Bütün bu verilerin toplanması ve değerlendirilmesi aslında tasarımcının sanki sorumluluğu değilmiş gibi algılanır. Tasarımcı çizer. Tasarımcıya çizdirdim, bir şey teslim etti, işte kalıpçıya verdim, üretti, üretmedi gibi bir basit bir süreç değil. Tam da bu dediğim şeyler Hı. hemen peşinden eskiz, maket, mock-up, prototipler, birebir gerçek malzemeli prototipler, testler, kalite testleri, kalıp, feder, açı, 0,2 milim revizyonlar, 1 dereceyi 1,5 derece çıkma açılarına getirmeler meselesine geçtiğimiz noktada ki bu endüstriyel tasarımın oyun alanı bunlar zaten. Dolayısıyla hani tasarımcı versus endüstriyel tasarımcı gibi biraz şovenist olacak ama o farka geldiğim noktada farkı oluşturan şey verilen bu emekler. Hı. Dolayısıyla o ürünü çizmek aslında basit. Görece basit. Tasarlamak basit. Çizdik, modelledik, render aldık. Render aldık. Bitti. Ondan sonra bütün burada oraya kadar verdiğimiz sürecin belki 10 katı o ürünün oldurulma aşaması ile ilgili verilen mesai var. Ve Doğru. bu da doğru ekiple, doğru müşteriyle, doğru samimi veri paylaşımlarıyla, samimi mesai paylaşımlarıyla yaşandığı zaman sizi başarıya götüren doğru ürünün doğru kalitede ve doğru pazarlara sunulabilmesine götüren sürece getiriyor. Ee, Buradan Shell'in nasıl bir süreç geçirdiğini ne geçmek isterim. Çok uzun süre aslında bu var olma sebepleriyle ilgili bu ürüne bir koltuk ailesine ihtiyacımız var ama Hı. hangi versiyonlarına ihtiyacımız var? Bizim pazarımızda nerede kuvvetliyiz? Pazar segmentini, ürün segmentini ve kullanım senaryolarını ne kadar çeşitlendirebiliriz? Ne kadar bu optimize etmeye çalıştığımız yatırım maliyeti bu ürün çeşitliliğiyle elimizi kuvvetlendirir? Dediğim gibi biraz evvel bahsettiğim gibi pandeminin getirdiği yeni normalde nerelerde farklı oyun alanları tespit edebiliriz? Bunlarla ilgili çok uzun süren bir tespit ve tasarım tarifnamesinin netleşmesi aşaması geçirdik aslında. Hı 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 Bu hı. arada da daha evvel bahsettiğim gibi yurt içi bayiler ve yurt dışındaki distribütörlerden de veriler aldık. Önceden de aldık. Kreatif süreç başladıktan sonra yani kalem oynatmaya başladık. Eskizlerini yaptık. Çizmeye başladık. Modellemeye başladık. Ve alternatifli olarak sunum yaptık. O sunumu aslında distribütörlere de yaptık. Hı. Güvendiğimiz yurt dışındaki uzun senelerdir Tilya'nın bir parçası olarak algılanan sektörü o ülkelerin koşullarında farklarını bilen. Dolayısıyla bize oradan nasıl veriler geçecek? Ve o verilere göre de her aşamada revizyonlar yapıldı aslında. Ve bunlar belki de iki versiyonu göstersem ya çok da revizyon yok gibi ama biraz üstünden detaylı anlatsam o meğer ne çok şey değişmiş denecek revizyonlar bunlar. Ee, Peşinden de meslektaşların diğerlerinin bildiği, herkesin bildiği, tahmin ettiği üretim süreci. Dolayısıyla enjeksiyon kalıpları, ahşap parçalarının üretilmesi, metal parçaların üretilmesiyle ilgili üretim çizimlerinin hazırlanması, kalıpçılarla tatlı didişmeler, eğer mecburen bir değişiklik varsa onun tasarımcının yönlendireceği ve müdahale olacağı, karar vereceği şekilde değişmesiyle ilgili verilen mesailer, e, bir seneden fazla süren bir süreçten bahsediyoruz aslında. O yüzden biraz altın çizdim en başta. Yok. Hani hep Çok, deyince çok çabuk olmuyor. Hani evet. bazı proje var 3 ay sürer. Bazı proje var inanın 3 sene sürer. Hani ürünün piyasaya çıkması ve sizin o ürünü kullanmanız noktasında en baştan tarifnameden o aşamaya gelmesi 3 sene de sürebilir. Hı 3 hı. ayda sürebilir ama asla bir ay değil. Öyle bir durum yok. O ancak low production, ben daha Hı düşük hı. yoğunluk teknolojiyle üretilecek ve az adette üretilecek, limitli sayıda üretilecek girişimci tasarımcısı projesi yaptım gibi bir aşamada olabilir. Mesele
bir kalıbı var. Belki de milyonlarca üretilecek bir ürün tasarlarken Hı hı. çok çok ince detaylara uzun süre emek vermek gerekiyor. Ürünün gramajı en basitinden. Hani sürdürülebilirlikten bahsediyoruz. Doğru. Doğru gramajda doğru ürüne doğru dayanıklığa gelmemiz gerekiyor. Öyle bir lüksümüz yok artık. Ben böyle istiyorum. O yüzden böyle olacak gibi bir şey demeye paydaş hiç kimsenin aslında ne cesareti var ne de yüzü var bence. Evet. Dolayısıyla çok doğru kararlarla yürünmesi gereken hassas bir süreç, tasarım süreci. Bence bu açtığınız kapıdan aslında yani şu an oturduğunuz son ürüne gelince de bütün böyle şimdi bakarken muhtemelen her izleyenin bakış açısı da değişmeye başlıyor. Bir dakika ya bu sadece bir koltuk değil aslında. Evet hani bir koltuk günün sonunda her yerde karşınıza çıkabilecek ama gerçekten bu bahsettiğiniz kreatif sürece geçmeden önceki araştırmanın önemi, kreatif süreç, oradaki bütün o aslında geri bildirimleri, belki ileri beslemeleri almak ve ona üzerine bir şey koyabilmek bir tasarım süreci ve bunu bir ekiple yapmak. Bence bunun altını çizmek çok önemli. Peki şu an üzerinde de oturuyorsunuz. Biraz böyle madem ne çıktı ortaya anlatalım mı? Merak ediyorum. Şurada. Hangisinden? Ee, bunları anlatmamı istedin, anlamadım. Arada Evet bir evet yani kesildim. aslında biraz işlevsellik ve form ilişkisini merak ediyorum. Yani şu an rahat görünüyor. Bir form ortaya çıktı. Nasıl bir form arayışı vardı? Neden bu noktaya geldik? Belki dokular, malzeme. Ee, evet, orası biraz eğlenceli bir konu çünkü zorlandığımız ama bu zorluğu en baştan öngörerek kabul ettiğimiz ve hani daha derine dalmamız lazım o deniz yıldızını çıkarmak için. Bunun için birkaç tur dalmamız lazım gibi örnek verebiliyorum. Yok çok çok güzel. Ee, haliyle bu bir koltuk. Evet, hani kampanyamızın da şey gibi. Bu bir plastik koltuk bakış açısıyla. Bu taraftan bakarsanız bu bir koltuk. Benim olduğum yerden bakarsanız bu bir koltuk değil. Bu çocuğum ve adı Shell bir taraftan. Bakış açısına göre çok şey değişir. Şimdi benim ifadelerimle belki de başka yorumlayacak izleyiciler. Günün sonunda bir koltuk yapıyoruz ve farklı ayak seçenekleriyle stratejik olarak karar verdik buna. Farklı ayak seçenekleriyle farklı kullanım senaryolarında farklı hayatlara hitap etmesi için bir koltuk ailesi tasarlıyoruz. Bunu da ortak bir kabukla yapmak istiyoruz ki yatırım maliyetini optimumda değerlendirebilelim, doğru yönetebilelim. E, o pazar araştırmasına ve trend araştırmalarına girince fark ediyorsunuz ki ne kadar yalın, temiz, basit bir ürün haline gelmek isterseniz aslında hayat o kadar zorluyor sizi, sektör o kadar zorluyor sizi. Çünkü o kadar çok da ürün var. Evet, Çünkü bu evet, doğru. koltuğun yüksekliği belli, derinliği belli, işte sırtının yüksekliği belli, kalite standartlarından sebep, testlerden sebep zaten bir oyun alanınızda bir hacimsel olarak da daralma var strüktürel, fiziksel sebeplerle. Bütün bu daralmalarda Hı. nasıl farklılaşacaksınız? Hem farklılaşmak istemiyorsunuz hem de farklılaşmak istiyorsunuz. Çok şizoid bir durum var burada. Burada çok Shell ailesi bunu çok doğru dozda form ve doku oyunlarını o overdose hale gelmeden yani işin makyajını çok doğru dozda kullanan bir ürün grubu haline geldi. Aslında buna karar verme sebeplerimiz de bambaşka ülkelerdeki distribütörlerden aldığımız feedbackler. Sonuçta bir pazar araştırması yapıyorsunuz. Sizin tespit ettiğiniz ürün, rekabetteki o ürün aslında bir ülkede çok kabul görmüş ama öbüründe görmemiş. Bunun sebebini distribütörlerden analiz ettiğiniz zaman bambaşka veriler geldi. Dolayısıyla biz bu formdaki küçük detaylar, çizgiler ve bu dışarıdaki boğumları çok bilinçli bir kararla, doğru dozda uygulama hassasiyeti gösterdik. Bence formu ve dokuyla ilgili en önemli farkı bu. Ama tabii bunu yaparken de sonuçta amaç ticari başarıya ulaşması için bir ürün tasarlıyoruz. Hı hı hı. Hı. Ve bunu yaparken tabii ki ergonomik olması lazım.
dayanıklılık testlerinden ve ergonomi testlerinden standartları geçmesi lazım. Bunların belgelenmesi lazım. E, doğru maliyette üretilmesi lazım. Günün sonunda mükemmel bir ürün tasarlarsınız ama öyle bir yatırım maliyeti gerektirir ki ürünün birim başına düşen maliyeti o kadar yüksek olur ki hedeflediğiniz hedef kitleye satışta zaten o volüme gelemezsiniz. Baştaki planlara uyamazsınız. Bütün bunları doğru yapacak ama bir taraftan da en baştaki yere konumlandırdığınız doğru yere ve o hedef 60-70-80 ülkeye ulaşabilmeyi sağlayacak kesişen beğeniyi yakalama baskısı var aslında. Burada onu doğru oturtabildiğimizi düşünüyorum. Aslında tam orada araya girmek bir soru sormak isterim. Çünkü bahsettiğiniz hani bu ülkeler işte farklı hayatlara hitap etmesini görüyoruz ve farklı coğrafyalarda aslında belki de bir kullanıcının yaşam biçimindeki değişimine en çok adapte ettiği şey koltuk oluyor gerçekten. Hani çünkü hızlıca değiştiriyor işte konuştuk pandemi döneminde evimizdeki ihtiyaçları ya da herhangi bir coğrafyada farklı ihtiyaçları, iklimsel verileri ve benzeri. Orada mesela şeyi merak ediyorum. Şimdi eminim dinleyenler de merak ediyor. Peki çok güzel konuştunuz da işte Shelfie şu ana kadar bir hani pazar hedefi var mıydı? İşte hangi ülkelerden talep görüyor? Yani var mı mesela böyle bir bilgi geliyor mu size? Merak ediyorum. Geliyor tabii. Ben de çok merak ediyorum. Evet, e, fabrikada değilim 7/24. Müşterimin tesisinde yaşamıyorum. Ama haliyle yeni ürün piyasaya çıktı, o versiyonu çıktı, o versiyonu çıktı, Shelfie çıktı, onun siparişi nasıl, o bayiyi çok beğenmişti, sipariş verdim mi gibi her fırsatta ben de bu bilgilerin peşindeyim. Hani bizi, ekibimi mutlu edecek küçük başarı öykülerinin peşine düşüyorsunuz haliyle en baştan. Yoğun bir talep olduğunu biliyorum. E, yurt içinden de yoğun talep olduğunu biliyorum. Yurt dışından da çok güzel feedbackler aldığımızı biliyorum. Benim güncel yakalayabildiğim son bilgim Fas, Polonya, İsrail, Avustralya ve Hindistan'a ürün yollandı. Oh. Dolayısıyla bu da aslında baştaki verinin ne kadar doğru değerlendirildiğimizi gösteriyor. Hani aynı ürün hem Hindistan'dan, hem Polonya'dan, hem Avustralya'dan aynı anda sipariş alıyorsa demek ki bu ayarı, bu baharatı, bu tadı çok doğru miktarda dengelemişizi anlıyorum. Bir heyecanlandıran da çok yeni bir bilgi var. Amerika'da çok büyük bir, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok büyük bir zincir Tilya ile sadece bu aile için, Shell için irtibata geçti. Oh. Buna şaşırmadık çünkü benzer verileri sırf o pazar için de değerlendirmiştik. Orası çok büyük bir pazar. Çok zor bir durum bu. Birçok sektörde çok zor bir durum. Hani ben Avrupa'yı hedefliyorum ama oradaki ürün ABD ve Kanada'da da çok satsın dediğiniz noktada birçok şey değişiyor. Kesin. İnsan ölçüsü değişiyor en basitinden. İnsan ölçüleri değişiyor antropometrik olarak ve siz aslında sadece Avrupa'ya yönelik bir şey yaparsanız bu sefer başka bir kıta için o ürün küçük ya da büyük algılanabilir bir hale geliyor. İşte Amerikan arabasının büyük olmasının sebepleri de başka yerde, psikolojik olarak ya da fiziksel olarak. Benzer bir veriyi de öngördüğümüz için buna şaşırmadık, sevindik. Ama şaşırmadık, öyle söyleyebilirim. Ee, o kadar yoğun ki şunu da biliyorum. Talep çok yoğun. Terminlere etki ediyor. Ürün teslim sürelerine etki ediyor. Çünkü sonuçta bir plastik enjeksiyon kalıbımız söz konusu ürünleri üretirken. Büyük bir kalıplar var birkaç tane ve diğer parçalar var. Bunlardan bir tanesinin sürati her şeyin günün sonunda ürünün toplanacağı aşamaya etki ediyor. Bir tane kalıpla bir birim sürede kaç tane ürün üretebileceğinizin de bir limiti var. Dolayısıyla şu anda aslında arz talepte yani küçükten bir yetişememeye başlamış durumdayız. O çok tasarımcı olarak bizim çok hoşumuza giden bir durum aslında Doğru. yani. Doğru. Bir yandan da yani bu güzel haberler bence çok önemli gerçekten bir muhtemelen tasarımcı için de çok önemli, firma için çok önemli olduğuna eminim ama sizin için o heyecanın devam etmesi adına çok önemli. Biraz bahsettiniz aslında ama o biraz nasıl diyeyim onun içine azıcık girmek istiyorum bu endüstriyel tasarımcı ve tasarımcı konseptinde. Çünkü neden neyi merak ediyorum aslında kişisel olarak.
Dediniz ki hani farklılaşmak zorundasın. Belli parametreler var. Bazı şeyleri analiz ediyorsun ve koltuk ama farklılaşmak da zorundasın. Çünkü aslında yenilikçi ürünler ya da hayata iyi gelen ya da hayatı güzelleştiren ürünler de tasarlamak zorundasın. Bir yandan yeniliğin içindesin. Orada şeyi merak ediyorum. Bu gözle bakınca bu bağlamda sizce bir tasarımcı özgür müdür? Güzel. Hem tasarımcı hep özgürdür. Ama ama değildir. Yani belki de tasarımcı özgürdür de endüstriyel tasarımcı özgür değildir Diye. diyebilirim. Ee, Neden? Çünkü kendim için tasarlamıyorum. Hmm. Kendim için tasarlıyor olsam, hani bir tane istiyor olsam, yaptığımız bir mekan tasarım için tek parça özel bir tasarım yapıyor olsam, maliyeti önemli değil. O başka bir projenin başka bir parçası. Var olma sebepleri başka. Ama endüstriyel tasarımdaki output'un, ürünlerin var olma sebepleri başka. Ya ürünün 38 gram ya da 35 gram olması arasında o kadar ciddi bir fark var ki milyon tane üretileceği zaman. Ama 38 ve 35 aradaki 3 ignorable bir rakam gibi geliyor sadece rakamdan bahsettiğiniz zaman. Ee, Bu anlamda düşününce özgür değiliz dedim ya, hani sebepleri aslında, ya bir kere şeyde başlıyor özgür olmama durumu. Ben şimdi işte endüstriyel tasarımcı ve mimar bir lehçeyle sanki kimse bizi dinlemiyormuş gibi konuşuyoruz. Yüz yüze birbirimizi görerek konuşuyoruz. Hatta geçelim kimsenin dinlemediği bir yerde olalım, lehçemiz değişir değil mi? Hani hatta hani ODTÜ'lülükten sebep hani kampüse ve fakülteye bağlayıp bir de başka bir lehçe, başka bir sohbete de geçebiliriz beraber. Evet. Tasarımcının da, endüstriyel tasarımcının da bir lehçesi var tabii ki, mesleki bir jargonu var falan ama e, öyle bir kesişen kümelerin kesişim alanında buluyoruz ki kendimizi bazen. Neredeyse her projede. Ee, Bir tarafta Ar-Ge var, bir tarafta üretim var, bir tarafta pazarlama ekibi var, bir tarafta satış ekibi var, distribütörler var, bayiler var. Herkesin konuyla ilgili düşüncesi, verileri, ihtiyaçları, dertleri var. Ve siz ortada hepsinin kesiştiği bir yerdesiniz. Ve dönem dönem sanki bir mütercim tercüman gibi. Ya aslında pazarlama ekibinin söylemek istediği bu diye başka bir departmana aslında çeviri yapıyorken bulabiliyorsunuz kendinizi, ya da tam tersi de olabiliyor. Ya kalıpçı böyle böyle diyor. Burada maliyeti arttıracak bir durum var. Ama o da işte her bir tarafta bütün planlamayı değiştirecek. Yani satış ekibine bu bilgiyi vermemiz lazım. Ama siz aradan çekilirseniz acayip sorun yaşanabilir. Mesela çünkü zaman geçmiş, beklentiler yükselmiş. Sorunu hemen çözmeniz lazım ve o sorunu çözme aşamasında e, hazırda bekleyen bir nefer Hı. gibi endüstriyel tasarımcı. Şimdi bütün bu, bir de bunun içindeki bütün verilerle daha evvel bahsettiğim aşama aşama uzun süren revizyonlar, ürün piyasaya doğup da çıkana kadarki revizyonları da işin içine katarak düşündüğünüz zaman, sen söyle, ben özgür müyüm? Aslında Özgür değilim değil, gibi. cesur diyebiliriz bence. Burada bir özgürlük yok ama şöyle bir yorum yapabilirim. Başınıza bunun geleceğini kabul ederek ilerlediğiniz zaman, bununla mutluysanız, Hı hı, hı hı. günün sonunda o output kızım Shell olacak gibi bir daha naif bir yaklaşımla bütün bu zorluklara göğüs gereceğim ve olduracağım. Çünkü hizmet veriyorum. Hı. Çünkü benim ticari anlayışımda bu, mesleki etik vesaire bütün dertler. Bunlarla barışık ilerleyip bütün sürecin zorluğunu göğüsleyip bütün sorunları çözme noktasında aktif ve dinamik bir halde durmayı başarabiliyorsanız, özgürlüğünüzü siz kendiniz kazanıyorsunuz aslında. Çünkü günün sonunda ona kavuşuyorsunuz gibi bir durum oluyor. Yani biraz böyle bir karışık cevap Yo, yo. oldu ama hani kağıt üstünde endüstriyel tasarımcı özgür değildir. Olmaması gerekir. Hı. Özgür olan belki girişimci tasarımcıdır. Ama bir sanayi, bir işverene endüstriyel tasarım hizmeti veren bir ekip aslında özgür değildir.
kendisine özgür oyun alanları yaratmak için çırpınır ve başarabilir. Ama Evet. aslında özgür olmadığını bilerek ilerlemesi gerekir. Aslında şey gibi, yani şu an hani gözünüzün önünde işte canlı bir örneği var, işte Tilia ile buluşmuşsunuz. O ekiple özgürsünüz. Yani birlikte düşününce özgürsünüz. Bütün her şeyle birlikte. Yani Evet. birazcık yaratıcı bir süreç şey değil orada. Ben çizdim ve bu harika bir koltuk ve yapalım değili çok bence güzel özetledi bu özgürlük. Özgürlüğün altında bunu anlattınız diye düşünüyorum. Aslında şöyle, şimdi bir de kişisel bir soru diyeyim bunun üzerine. Oturduğunuz koltukta rahat olduğunuzu düşünerekten. Bir tane söyleşinizde şöyle bir şey okudum aslında ve çok hoşuma gitti. Yorgun bir günün sonrasında yataktan kalkmamı sağlayan en güzel şey aslında yaptığım işe duyduğum aidiyet, saygı ve özen diyordu orada. Öyle mi demişim? Evet, güzel. Tamam. Ve yani bugün belki buna işte heyecan da ekleyebiliriz. İşte çalıştığım insanları ekleyebiliriz. Bence birçok şey çıktı bugünden. Ama mesela merak ediyorum. Bugün de işte lansman için buradayız. Hani heyecanlıyız ve bu Şelpi ortaya çıkmış. Bu hani spesifik bunun özelinde, bu yolculukta hani sizi böyle her gün heyecanla uyandıran birçok gün oluyordur eminim, ama hangi anı bizimle paylaşmak istersiniz? Böyle bu uzun soluklu yolculukta en böyle, ya o an çok heyecanlandım ya da o an çok bilmiyorum nasıl tarif edebilirsiniz, ama o anlar varsa merak ediyorum. Bu anlar, süreçte yaşanan bazı anlar çok değerli olabiliyor. Ee, ben elimle çalışmayı seviyorum, maket yapmayı, Hmm. e- e- elimle görmek diyorum onu öğrencilerime. Hani gözümle değil, eğer tutulacak bir şey varsa, ya şurayı elinle görmek. Görmediğiniz alt tarafa parmağımın ne kadarı değiyor? Oradaki radyus, elim oraya dokunmaktan memnun muyu görmeyi, birebir bunun maketini yapmayı, Hmm. onu sonra dataya çevirip de tasarımı bitirmeyi seviyorum. O anlar keyif verici oluyor. Hatta oralara kaçtığım, o anlara kaçtığım zamanlarda oluyor. Hani kapat telefonu, giy önlüğü, maskeyi vesaire ve şu keyifle şu anları yaşa, tadını çıkararak kararlarını al Hmm. dediğim oluyor, ama asıl heyecanlandıran o değil. O böyle arada küçük lezzetli ara öğünler onlar aslında benim için. Çok çok değerli an, teşbihte hata olmaz, doğum anı diyeceğim an. Hmm. Ee, İşte belki de 3 ay, belki de 28 ay emek verdiğiniz ürün, bütün bu aşamalarına, detaylarına, revizyonlarına, hani kan ter gözyaşı abartmak istemiyorum ama bir süre sonra da çok yıpratıcı olmaya başlıyor. Çünkü yani bir Doğru. revizyon daha öyle de olabiliyor ve doğal olarak öyle olabiliyor. Hani Hmm. eleştirerek söylemiyorum. Çünkü yani tasarım işi var, tasarım işi var. Sürecin çok uzaması gereken durumlarda olabiliyor. Günün sonunda beklenti çok yükseliyor ve yani kalıbın gelmesi, deneme enjeksiyonunun yapılacağı andaki o ilk enjeksiyon bir tane çıktı ve hani enjeksiyon makinesi açılıyor ve kim alacak o ürünü, ilk kim dokunacak, Güzel. oradaki heyecan, oradaki baskı, o çok güzel bir an. Çünkü gerçekten hani ebeveynlerinden birisi gibi hissettiriyor insana. Çocuğunuzmuş gibi hissettiriyor. Şimdi çocuğunuz mu deyince hemen peşinden de işte dedim yüzlerce ürünümüz var. Bir sürü şey tasarladık. Bir sürü şey de tasarlıyoruz. Ne oluyor? Sadece doğum anı mı? Sonra hadi doğdu, koy kenara. Sonra diğerine bakalım mı? Öyle de değil. Çok sürpriz şeyler oluyor. Şimdi bunu biliyorsunuz siz. Biliyorsunuz ki ne gün deneme üretimi yapılacak. Ne gün Hmm. o enjeksiyon var. O güne hazırlanıyorsunuz. Sonra randevulu bir durum var yani. Gerçekten doğumhane heyecanı var. Yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor ve acayip bir coşkulu bir an var. Ama bu planlı. Bildiğiniz bir gerçeklik. Ne yaşayacağınızı da biliyorsunuz. Ama şimdi söyleyeceğim şeyin bir sürpriz faktörü var. Şimdi Hmm. çocuğun müsameresi gibi anlarda oluyor. Birkaç sene geçmiş, işte tatile gitmişsiniz. Yorulmuşsunuz. Ya şurada gel bir şeyler yiyelim içelim. Şu kafeye oturalım mı dediğiniz noktada bir anda ürününüz önünüze çıkabiliyor.
Orada doğal ortamında BBC belgeseli gibi yaşıyor orada alfa ürün, Shell ailesi ve hani orada insanlar üstünde biri kaykılıp oturmuş, biri işte sırtına bir şey koymuş. Ahşap versiyon da var. Ben de bir tedbirli kıyafet karışayım. Yani o an zaten yediğiniz yemekten de bir şey anlama ihtimaliniz yok. O tasarımcının pozisyonundaysanız. O bir sağa sola bakayım. Onun işte o memnun mu vesaire, hani kahve Evet. soğumuş, kimin umurunda. O anlar sürpriz olmasından sebep gerçekten başka bir tat. Hani bunu yaşayan çok meslektaşım vardır. Aynı görüşte olduklarını tahmin ediyorum. Birçok Çok şey, yani gündemimiz bu değil tabii ama tasarladığım birçok ürünle ilgili çok hızlı flashbackler geliyor. O anları hatırlıyorum. bu son bahsettiğiniz çok güzeldi. Açıkçası hani belki tasarım disiplinden gelen biri olmam sebebiyle şeydir, yani bir mimari projede de içine gir, yani her şey çok uzun bir yolculuktur. Ama o binada insanlar kullanırken görmek başka bir şey. Sanırım o müsamere anı bu Shelby için şu an çok güzel bir örnek oldu. Yani çok akılda Evet. kalıcı. Aslında şu anda da Şu an bunları müsamere. hatırlayınca da gene yükseliyorum, heyecanlanıyorum. Çünkü evet, hani şey gibi oldu. Fark etsene, şu an müsamerede zaten ve sen yanındasın gibi bir durum oldu. Doğru. Hani planlı bir müsamere var, ben de oradayım. Evet, sanırım işte üzerinde oturmak bu anlardan biri. Açıkçası çok hızlı geçti vakit, anlamadım. Çok teşekkürler. Hem bence içten bir sohbet oldu, hem de bence biraz böyle ufkumuzu açan şeyler de öğrendik yanıtlarınızdan. Son olarak böyle bir gelen sorulardan alalım istiyorum. Şimdi YouTube üzerinden. Bir tanesi ilginç mesela. Soner Başbay sormuş, iyi yayınlar dilemiş. Tabii bu soru bence biraz cevabını verdiniz ama bence bir daha duymak güzel olacak. Tilya ile çalışmak kolay mı ya da zor mu? Zorlandığınız anlar oluyor mu diye bir soru gelmiş. Bu Tilya'ya özel bir durum değil. Benim kararımla alakalı bir durum, ilgili bir durum. Yani kendi tasarım ofisinin olması, bir ekibi liderlik etmek, bir yaratıcı ekibe liderlik etmek ve e, dışarıdan tasarım işverenine hizmet vermek, in-house tasarımcı olmamak, içerideki fabrikadaki markanın sahip olduğu tasarım ekibinde bir tasarımcı değil de dışarıdan hizmet vererek bu çeşitliliği ben kabul ettim en baştan zaten. Ve çeşitlilik de, hani adından da kelimeden de anlaşılacağı şekilde, her müşteride, her yeni işte, her işverende, her yeni beyaz yaka kadro değişiminde bile her şey değişiyor. Doğru. Belki de 8 senedir çalıştığınız müşteriniz ama üretim müdürü değişmiş ve yeni kararlar almışlar. Üretim lehçeye adapte olmanız lazım. Doğu Anadolu'ya gittiğiniz zaman lehçeye adapte olmanız Evet, lazım. Ege'ye gittim ve Ege köylüsü gittim, geldim gari diye konuşmam lazım gibi bir örneklendirebilirim aslında. doğru doğru. Dolayısıyla bir sıkıntı yaşamadım Tilya'da Aslında çalışırken. yani o çeşitlilik ve o yenilenme haline adaptasyonu yüksek insanlar, işte endüstriyel tasarımcılar Evet, diyebiliriz. Olmak evet. zorundalar yani belki de. Bir tane daha soru var. Vaktimiz olduğu için alıyorum. Duygu Yazıcı'dan gelmiş, Artı Mekan dergisi editörü. Şöyle soruyor. Ülkemizde son zamanlarda özgün tasarımların markalarca sahiplenildiğini ve bu konuda güzel işlere imza atıldığını görüyoruz. Sizi de tebrik ederiz demişler bu işbirliği için. Özellikle genç meslektaşlarımız için yayın kesildi diye bir haber geldi ama beni duyuyor musunuz? Ben duyuyorum ama. Tekrardan alsana. Ha, nerede kesildi acaba? Ben soruyu baştan alayım o zaman. Tamam. Kesilmiş. Şöyle, Artı Mekan dergisi editörü Duygu Yazıcı'dan bir soru.
ülkemizdeki son zamanlarda aslında özgün tasarımcıların markalarla sahiplenildiğini ve bu konuda da güzel işler imza atıldığını görüyoruz. Sizi de Tilya için bu anlamda tebrik ederiz. Peki özellikle genç meslektaşlarınız için hem dünyadan kopmadan hem de tasarımda ayrışmak için tavsiyelerde bulunabilir misiniz? Bu noktada markaların katkısı ne derece önemli gibi bir soru gelmiş. Biraz geniş bir soru bu. Genç tasarımcı arkadaşlara ne önerebilirim? Belki evet yani şey güzel olabilir daraltmak. Hani marka işbirliği yani şu anda siz de Tilya ile dediniz ya aslında in-house tasarımcı değilsiniz. Bir hizmet veriyorsunuz ve bu aslında her iki tarafı da besleyen bir Hı kurgu. hı. Belki genç tasarımcılara bununla ilgili bir tavsiye hani böyle bir yolculuk nasıl bir yolculukla ilgili bir tavsiye olabilir diye düşünüyorum. Ee, kabloya takılmışım. Bence şimdi genç arkadaşların zihninde bulanıklık oluyor ve sebebi çok normal. Hangi sektörde çalışacağım, hangi disipline, ne tarafa kaymam lazım, nerede tecrübelenmem lazım. Ülke zaten hedeyince böyle bir şeyi seçmeniz için size doğru fırsatlar da vermiyor olabiliyor. 5 dakikada değişiyor işler. Ya da birçok erkek tasarımcı daha okula girerken araba tasarımcısı, otomotiv tasarımcısı olma hayalindedir ama böyle bir gerçeklik çok zordur. Çok düşük bir yüzdeyle bunu gerçekleştirebilir Hmm. tasarımcılar. Ee, Bence aslında stajlar çok değerli. Hmm. Okulların söylediği, istediği zorunlu staj sürelerinden bahsetmiyorum. Aslında daha öğrenciyken sektör tanımaları lazım. Bunun için doğru koşullarda, eski normalde fuar ziyaretlerini yapması lazım. Ya da o firmalarda stajlar yapması lazım. Belki de sektör doğru ama o firmayla kan uyuşmazlığı yaşayacak. O zaman ben başka bir firmaya devam edeyim diyebilecek. Ya da hiç bu sektör bana göre değilmiş. Tamam öğrendim ama benim keyif alacağım bir taraf değil. Ben işin bu tarafını değil, daha araştırma Hmm. bazlı bir pazarlama departmanının içinde bir tasarımcı olarak daha doğru konumlanabilir miyim deyip belki de başka bir sektöre yönelecek. Ama bunu küçük tiyolarını daha öğrenciyken stajlarla biraz daha girişken olarak stajlarla almalarını tavsiye edebilirim. Hı hı. Ama bir yandan da gerçekten bu marka işbirlikleri bu çeşitliliği artırması açısından çok güçlü. Hani bir de öne çıkması açısından belki mesleğin e, yardımları, yani ilişki çok güçlü geliyor bana. Tabii. Bir soru daha var. Gökhan Kocamanoğlu sormuş. Güzel bir soru bence. Shelpie'nin tasarımcısı değil de sadece kullanıcısı olsanız şu an evinizin hangi noktasında kendisine yer bulur, nasıl bir kurguya dahil olur gibi bir size fikriniz sorulmuş. Şelpi'yi evimin neresine mi koyarım? Evinizin hangi noktasında kendisine yer bulur ve nasıl bir kurguya dahil olur? Yani tasarımcısı değilsiniz ama alıyorsunuz Shelpie'yi nasıl Tamam. bir böyle bir senaryo. Soruyu tasarımcısı olmaktan sebep inisiyatif kullanarak soruyu biraz büküyorum. Tamam. Tasarımcı büküşü yapıyorum. Bence olur. Shell ailesinden hangi versiyonu, ürünü evinizin neresinde konumlandırırsınız gibi alıyorum soruyu. Shell P'yi değil ama ahşap ayaklı Shell versiyonunu, adaptörlü Shell versiyonunu direkt yemek için, yemek masasında kullanmak için alırım. Hmm. Çünkü zaten e, dertlerimizden biri de buydu. Tespit ettiğimiz dertlerden biri de buydu. O devinme, trendlerin değişmesi. Aslında artık insanlar ahşap konstrüksiyon ve full döşemeli bir yemek masası, sandalyesi zorunluluğunu süregelen o zorunluluğu biraz sorgular hale geldi. Yaşla e, belli bir genç kitle başka bir Z kuşağı geliyor ve Kesinlikle. onların aslında ürünlere ve bu alışılagelen tırnak içinde durumları sorgulama ve reddetme durumları söz konusu. Dolayısıyla çok şey değişecek Hmm. evin içinde de. Pandemiyle alakalı bahsetmiyorum. Genel olarak gelen yeni kuşakla beraber ürün kullanım alışkanlıkları, var olma sebepleri ve bunların mixlenmesi ve başka kombinasyonlara gelmesi durumu çok çeşitlenmeye başlayacak.
Benim aile içinde favorim aslında Hmm, ahşap ayaklarından biri. Ama e, evimin bahçesi olmadığı için şelpi diyemiyorum. Yani evet. evimin bahçesi olsa yeşil versiyon şelpiyi hemen kullanırım. Bence güzel bir soru ve cevap oldu. Çünkü yani insanların bence oradaki yaratıcılıklarına bırakıyoruz. Aile geniş. Aynen öyle. Aynen öyle. Çünkü çok geniş. Yani işte outdoor mekanım yok. Olsa Evet. Ama ben hatırlıyorum. Küçükken böyle o plastik sandalyeleri evin içinde bir oyun alanı yaratırdı çocuklar falan. Yani şelpiyi alıp evin içinde de hayal edebiliyorum böyle komik alanlarda. uygundur ama Evet, uygundur. Kullanılmaz anlamında demedim. Ben sadece kendi kendi habitatımda, evimin evet, içindeki senaryoda nereye ne konumlandırabilirim diye spesifik kendi salonumla ilgili evet. düşünerek cevap verdim. Evet, evet. Yok, zaten seçenekler çok. Yani onu fark etti bence şu an dinleyen herkes. Aslında sonuna geldik. Ama bir tane daha soru alalım. Biraz bence bahsettiğimiz bir şey ama ilginç de bir şey oldu. Yani tasarım aşamasıyla ilgili bir soru. Onu belki son kez sorabiliriz. Kalite standartlarına uygunluğunu bir tasarım aşamasında nasıl tespit ediyorsunuz diye bir soru var. Ya da isterseniz birçoğuna girmeyelim bence. Çünkü Yok, başını anlayamadım zaten. aslında tasarım aşamasında kalite standartlarına uygunluğu nasıl tespit ediyorsunuz gibi bir soru gelmiş. Belki çok kısa bir hani sizden, ya zaten biraz bahsettiniz ya bütün o testlerin Hı hı yapılması hı ve hı. benzeri diye de geçebiliriz. Ee, Bu testler hı hı, sektörden sektöre değişiyor. hı hı, Çünkü her sektörün satışıyla ilgili, ürünlerin satışı ve ihracatı ile ilgili o ülkelerdeki bu kalite standardıyla ilgili olan testlerin standartları değişkenlik gösterebiliyor. Tilya özelinde, Shell özelinde bakarsak, buradaki işler üzerine bakarsak, zaten o testler burada kurulan bir laboratuvarda burada da yapılıyor. Ama bu zaten içerideki işleyişle alakalı bir durum. Üründen emin olarak ilerlemekle alakalı hassasiyetin bir göstergesi olarak o testler burada da yapılıyor. Ama zaten uluslararası o sertifikayı veren kuruma siz ürününüzü yolluyorsunuz ve o testlere tabi tutuluyor. Belli bir Newton'da, belli bir yerinden, belli bir basınç uygulandığı zaman ayağın esneyip esnemeyeceği ile ilgili hı hı. fiziksel ve matematiksel hesaplanabilir bir veriye, teste tabi tutuyorlar ve verileri size geliyor. O testi geçti, geçmedi. Ama bu testi gerçek ürünle yapmanız gerekiyor. Kalıbı yaptım, bir sene, 2 sene emek sarf ettim. Acayip revizyonlar ve maliyete sebep oldu. Bittikten sonra bu testi geçip geçmediğiyle yüzleşmek, riski almak büyük risk. O yüzden zaten o ön aşamalar fabrikada kurulan sistemde de test ediliyor önceden. Ama bu, Evet, dediğim gibi, her sektörde bunun dinamikleri değişik. başkadır. Evet. Açıkçası çok değişik sorular geliyor. Çocuklarla ilgili bir takım düşünülür mü var mesela, böyle farklı farklı şeyler geliyor ama belki sonrasında yine hani okuyup üzerine düşünme fırsatımız olur. Süremizin çünkü sonuna geldik. Bir yandan da yani bence eminim tüm dinleyiciler sizin gözünüzden Şelpi'nin yolculuğuna tanıklık etti. Bu çok önemli. Bu bir fikrin aslında hayata geçmesini, o bahsettiğiniz tüm yolculuğun, prototiplerin, eskizlerin, araştırmaların biraz da en son o bahsettiğiniz müsamereye çıktığı, insanların hayatına girdiği Evet, andaki şu an. böyle Evet. üzerine düşündük bence bugün. Ve ben hani kişisel olarak çok inanıyorum. Her başarı hikayesi bir birlikte başarı hikayesi. Yani bu söze çok inanıyorum. Bence bugün de bunun böyle ete kemiğe bürünmüş halini gördük. Hani tasarımcı gözünden. Ee, Geldik bu TGS sandalye oturumunun ve Şelpi lansmanının. Son olarak sizin eklemek istediğiniz bir şey olur mu diye size bırakayım sözü. Var, olur. Gelecekle Teşekkür ilgili. ederim. Çok güzel toparladın. Ee, ürünün, şimdi Tilya ile 3 senedir çalışıyoruz. Hı hı. Ama demesinler ki ya 3 senedir çalışıyorsunuz, acayip süreçlerden bahsettin, acayip uzun sürdü falan filan.
3 senede bir tane ürün çıkacak. Buraya mı geldiniz? Bu kadar 2,5 sene araştırma mı yaptınız gibi bir anlama gelmesin tabii ki. Sonuçta ürünün ticari başarısı aslında işverenin vizyoner hedeflerine tasarımcılarını dahil etmesiyle, samimiyetle dahil etmesiyle çok orantılı olduğunu düşünüyorum. Ve Tilya bu anlamda ilk tanıştığımız günden beri zaten bütün bu vizyoner hedeflerine ortak etti bizi. Buradaki samimi paylaşımlar çok doğru kararlar almamıza ve stratejileri çok doğru belirlememize sebep olduğunu düşünüyorum. Haliyle 3 senedir sadece bunu çalışmadık. Çok farklı ürün gruplarında çok farklı ve yeni ürünler gelecek ve şaşırmayın peyderpey gelecek. Çok hani sıraya girmiş bekliyorlar. Hepsi Kesinlikle. farklı aşamalarında süreçlerini tamamlama aşamasına doğru emin adımlarla geliyorlar. O tüyoyu verebilirim. Hatta benzer bir şekilde ne kadar bunu söylemem doğru bilmiyorum ama e, benzer başta anlattığım şekilde aslında distribütörlerden gelen ve Hı. bayilerden gelen verilerle Shell ailesine yeni ürünler de eklenecek. Onu söyleyebilirim. Bence Yani çok sahadan gelen veriyle yeniler eklenecek. Onun da tüyosunu verebilirim. güzel haberler. Umarım onların da hikayelerini dinleriz diye heyecanla bekliyoruz o zaman. Kunter Bey çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için. Bizi dinleyen herkese, izleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Dinlediğiniz, sabrettiğiniz, geldiğiniz, burada olduğunuz için Nurgül sana da çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.